Selamlar. Merhabalar. Bugün Kontrolmatik hissesiyle beraberiz. Kontrolmatik'in son anlarda güzel çıkışları oldu. O yüzden bir video çekmek ihtiyacı duyduk. İsterseniz dilerseniz hemen yörüngelerimizi açalım. Evet, birinci zaman döngümüz, ikinci zaman döngümüz. Daha Kontrolmatik henüz daha hayatının başında. Hemen buradan yakınlaştıralım. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Ne yapmaya çalışıyor? Amacı ne? Yörüngelerimize şöyle bir dikkatlice bakalım. Evet, şöyle baktığımızda ortalamayı yakalamışız ama ortalamayı yakalamak kafi değil. Neden derseniz burada bizim bir tabanımız var. İkinci periyot döngüsü tabanımız. Onu muhakkak o tabana ulaşmak zorunda. Çünkü bu kırılımdan sonra bayağı ortalamaların altına indi. Bu ortalamaların bu şekilde altına iniş birden yukarı çıkacağı manası taşımaz. Hemen şuradan hangi kanalımıza, hangi periyot döngümüzdeki kanalımıza oturmak zorunda olduğunu gösterelim. Şu kanal. Bu da bizim periyot olaraktan, zaman döngüsü olaraktan pardon. İkinci zaman döngüsünde üçüncü periyodumuz, en alt periyodumuz yani. En alt periyodumuzun tabanına oturmak zorunda ki yükseliş başlatsın. Oraya oturmadan gidebileceğini sanmıyorum. O yörüngeye oturmak zorunda. Eğer o yörüngeye oturamazsa artık sonu vahim denebilecek gibi bir şey yani. Hiç beğenmedim grafiği. Yani Kontrolmatik hissesini hiç beğenmiyorum. Bir de Türkiye'de yapmış olduğu yatırımların yanında şu alanda yurt dışı yatırım var, Amerika'daki yatırımlar var. Tabii bu düşüş neyi gerektiriyor bilmiyorum. Acaba Amerika'daki o yatırımlar satış mı geldi onlara? Yani ellerinden mi çıkardılar? Ne yaptılar bilmiyorum, bilemeyeceğim. Onu araştırmak lazım bir. Oradaki yatırımları mı sonlandırdılar yoksa el mi değiştirdi yatırımlar? Onlara bakmak lazım. Eğer öyle bir durum varsa tabii ki bu seviyelerden bunun ancak bu kanal boyuyla çıkabilir yukarıya. Böyle bir satış varsa bu da şu bölgelere gelmesi 2032'leri 35'leri bulur. Zor yani. Bir tahminim 5-6 sene bu bölgede kalacak. Yani şu yüksek tepeyi en son yapmış olduğu en yüksek tepeyi görmesi dolar bazında hani 2 dolarları görmesi aşağı yukarı yani nereden baksanız 5 seneyi bulacak gibi geliyor. Bu kanal alt kanala oturmak zorunda. Bunu oturmadan zamanda bu yörüngeye oturmadan yukarı gidişatını tamamlayamayacak veya başlayamayacak. Alt periyottaki yörüngelerine bakarsak ikinci zaman döngüsünde bu periyoda oturacak. Bu kesin. Üst periyotlar dendiğinde tabii ki bunun bir üst periyodu var. Ona bakmaya hiç gerek yok. Hadi ona da bakalım. Bakmışken şuradan şunu bir kapatalım. Evet, şuradan kapattık. Şu bizim bir üst periyodumuz. Bunu açalım. Şöyle yapalım. Oradan. Evet, üst periyodumuza baktığımızda zaten ikinci zaman döngüsünde 236'dan dönülmüş gibi duruyor. Evet. Pardon. En alt periyodun 236'sından dönülmüş. Şurada hemen bir ayarlama yapalım. Hangi periyot olduğu belli değil. Hemen şunu alt şuraya getirelim. Tamamdır. Evet. İkinci zaman döngüsünde en alt periyodun 236'sından dönülmüş. O zaman o 236'dan dönüldüyse tabana gelecektir. Yani en alt periyodun 236'sından döndüğü için en alt periyodun tabanına bakacağız. Zamanda o yörüngeye oturmak zorunda. Yani şu yörünge bu yörüngeye oturmadan gitmesi söz konusu değil. Evet. Döndüğü yer burası. Bizim tabanımız şurası. Daha alt periyodun tabanı burası. Benim korkum şu. Yani burada eğer ki bu tabanı da kırarsa
bir üst periyodun tabanına ulaşmak isteyecektir. Burada da birinci zaman döngüsünün en alt periyodunun 0.5'i var. Artık buradan destek alacaktır. Yani şurada korkulacak bir hedef fiyat daha var. Yani herkes yukarı gidiyor diye belki abandı hisseye ama şurada bir noktamız daha var. 12 sentlerimiz var. 18 bir önceki videoda güncelleyelim diye çekiyorum zaten videoyu. 18 sentler bizim hedeflerimizdi. Hedefimize geldi. 18 sentlerden dönüşümüzü sağladık. Tam 618'in üzerine vurmuş gördüğünüz gibi. 618'den tepkisini almış. Şurası tam 618. 618'den tepkiyi almışız. Lakin korkum benim tabii ki şu bölgeye gelmesi. 12 sentler bile gözüküyor yani. Eğer bu tabanı yeterli ve kafi görmezse bir üst periyot tabanına ve birinci zaman döngüsündeki en alt periyot tabanına gelebilir. Fiyat buralara kadar salabilir kendini. Yani şu bölgeden şuralara kadar salma ihtiyacı duyabilir. Aslında buna bir de tavanlarla bakalım. Tavanlar ne alemde? Şu an periyot zaten kapanış yapıyor arkadaşlar. Neyin kapanışını yapıyor? Hemen gösterelim. Bu haftalık periyot. Haftalık periyodu kapatacak. Haftalık periyodun tavanı bu. Gördüğünüz gibi bayağı aşağı düşmüş. Yani bu düşüşten kaynaklı haftalık periyot tabanı şu bölgede. Burada kapattığı haftalık periyodu şöyle düşünelim. Bir periyodumuz oluşmamış henüz. Yani aylıkta, yıllıkta bir periyodumuz oluşmamış tavanı. Yıllıkta bir periyodun tavanını oluşturmakla uğraşıyor şu an. Yani burada haftalığı kapatacak. Bu haftalık artık yıllıkta bir periyodun yarısı olarak hayatına devam edecek. Haftalık periyot burada sıfırlanmış olacak. Haftalık periyotla birlikte yıllıkta bir periyodun tavanından yukarıya doğru haftalık yükselişini sürdürecek. Haftalık periyotta sürdürecek yükselişini. Yalnız bu tavan çok aşağılarda. Bunu şimdi bekleyerek burada zaman geçirerek haftalık periyot tavanının yükselmesini bekleyecek şu ölçüde. Mecburen burada gitgeller yapacak. Yani buradan hoplayıp zıplayıp da buralara gelmesi söz konusu değil bence. Onun için şu zaten 2 günde 3 günde yapmış olduğu yükseliş çok hacimli ve sert yükselişti. Alan aldı, alamayan kaldı zaten dışarıda. Bu dışarıda olanlar gidecek diye alırsa eğer burada hüsrana uğrayabilir. Yani çok tehlikeli bir bölgede. Burada yukarı gitgeller yapmak isteyecektir. Fiyat zamanı bekleyecektir. Yani aşağı yukarı bir sene burada takılır gibi geliyor. Şuradan bir dönüş yerimiz var. Onu da göstereceğim dönüş yerinin nerede olduğunu. Yalnız burada yukarı aşağılarda bunu artık keyfine göre takılacak fiyat. Alan olursa aşağı atacak, satan olursa yukarı kaçacak gibi hikayeler uyduracak burada artık tahtacı. Burada milletin canını bayağı yakacak gibi geliyor bir sene boyunca. Ondan sonra artık gidiyorum derken birden aşağı atabilir. Yani şu bölgelerden korkuyorum. Aslında şuradan dönmesi gerekiyor. Buraya bir fiyat atalım. Tam şu noktadan 618 yani en alt periyotta 618 var burada görüyorsunuz. Yani birinci zaman döngüsünde bu 618'den tepki alması lazım. Bu tepkiyle birlikte yükselişini kanal boyu devam ettirmesi lazım. İkinci periyot, ikinci döngü, ikinci periyotta yukarı gidişini sürdürmesi lazım. Yani normali bu. Eğer burayı kırarsa buraya milleti çok üzer buraya kadar. 12 sentler gözüküyor burada. Dolar bazında aslında o tarihte tabii ki doların fiyatı da önemli. Yani bir sene sonra doları 60 lirada görürsek düşünün veya 50 lirada görebilirsek buralar aşağı yukarı nereden baksanız şu an Türk parasına çevirirsek 0.12 çarpı 44.5 diyelim. Şu an 5 liralar gözüküyor. Eğer ilerideki yani bir seneki sonraki fiyatını düşünürsek doların 0.12 çarpı 50 desek 6 liralar gözüküyor.
Yani en son zaten 7,5 liralara falan gelmişti. 7,5, 6,5, yani milleti burada bayağı perişan edecek gibi. İnşallah bu bölgeye gelmez ama gidişat onu gösteriyor. Çünkü en alt periyodun tavanı kırılmış, burada görüyorsunuz. Birinci zaman döngüsünün tavanı burası kırılmış. Artık yukarı da gidemediğine göre. Yani burada gitmeye çalışmış, gidememiş. Artık salmış kendini. Şurada bir tepkisi var. Birinci periyot gördüğünüz gibi. Tepkiyi de yakınlaştıralım. Şu noktalı olan kanalımız en alt periyodumuz birinci zaman döngüsünde. Burada 764 tepkisini almış. Hem 618 Fibonacci'ye vurup yörünge olarak da 764'ten tepkiyi almış. Bu tepki buraya kadar çıkartır. Şu bir üst periyot ortalamasını geçemeyecektir kesinlikle. Ondan sonra 764 kırılıp tekrar retestini yapıp aşağı salabilir. 618'de tepki alması lazım ama direkt de kırabilir. Dikkat edelim burada. Yani şurada ikili taban oluşturma çabası yapacak. O çabayı sarf ederken gidiyorum derken belki aşağıda atacak. Bu noktalar çok tehlikeli. Şu an zaten yükselişini yapmış. Şu saatten sonra girişle buradan para kazanmak falan söz konusu değildir. Yukarı aşağı nereden baksanız burada yani 29 sentlerde şu an 35 sentlerde bunun direnci var. 35 sentlere 6 sent için 7 sent için bu hisseye girilip beklenilmez veya riske girilmez. Hani gidişatının olmayacağını sanıyorum ben. Hani buralara filan retest yapacağını düşünmeyin. Burada zaten Fibonacci'si var. 5. kat direnci var. 5. kat direncini geçebilecek mi? Buradan bir geri salar. Üstüne sarkar. Ondan sonra altına iner. Bu mevzuları yaşayacağız. Yani kontrolmatik şu an sanırım hiç de girilecek gibi gözükmüyor. Yani girilecek bir hisse gibi gözükmüyor. Çünkü haftalık tabanı görüyorsunuz. Bu haftalık taban gelesiye kadar yatayda beklemek zorunda. Eğer bu direnci geçemezse, 5. katı geçemezse, zaten 5. katlarda her zaman için kapanış katları 5, 10, ondan sonra bir de 13. Bunlar kapanışların olduğu katlar. Şu an zaten 5. katın üstüne çıkmışız. Kapanış için geri dönmüşüz. Bu geri dönüş normal bir geri dönüş. Aslında 5. kattaki, yani şu 5. kattaki kapanışı normal ama hissenin 5. kattan 6. kata çıkışı da normal değil. Yani şuradaki yükseliş anormal. Normali şöyleydi. Yani şuralara gelip 618'den dönmesiydi. 5. katta kapanışını yapıp ondan sonra tekrar 6. katı geçebilmesiydi. En büyük ihtimalle burada 764'ten dönmesi gerekiyordu. 618'den dönemediyse bile. Burada şu yükseliş farkından dolayı çok yoğun bir aşağı düşüş salış var. Tabii şu noktada alıp götürebilirdi hisseyi. Yani şu 764, yani 618 dönüşü yaşayabilirdi. Yaşayamamış. Burada artık kırılmış. Zaten sanırım şu noktada kırıldıktan sonra da BIST 30'dan çıkardılar hisseyi. Şu noktadan gidemeyince. Şu an artık benim öngörüm, yani projeksiyon olarak baktığımda 2027'ler, 2028'ler nereye kadar artık bu bölgede takılacak yukarı aşağı gibi geliyor. Zaten burada 1 yapmış, 2 yapmış, bir 3 yapacak. Ondan sonra yukarı çıkıp tekrar bir dönüş sinyalini, yani burası artık bu fake olacak. Fake'ten sonra yukarıya çıkıp yükseliş sinyali de burada alacak. Buradan aldıktan sonra yukarıya devam edecektir. Yani yükseliş onayı şurada alınacak kanaldan. Yani birinci düşüş diyelim, şu bölgeden birinci düşüş, ikinci düşüş ve periyotta üçüncü düşüş. Yani 3 düşüş yaşamak zorunda şu noktadan sonra, kırılımdan sonra. Gördüğünüz gibi kırdığı yer burası. Kırdıktan sonra testi var. Burada aşağı kadar salmış. Tamam. Burası birinci düşüş olsun. Şu bölgeden, şu kanaldan 1, 2, 3 yapacak. 3'ü de aşağı saldığını düşünelim. Yukarı çıkacak. Ondan sonra onayını alıp tekrar devam edecek gibi gözüküyor yola.
bence bu haftalık periyot gelene kadar, tavanı gelene kadar bir yere gideceği yok. Şöyle mantıken baktığımızda, yani uzaktan yapmış olduğu hareketlere, şimdi birinci periyot, yani yıllıkta bir periyodu oluşmadı. Onu şuralarda düşünelim. Şöyle geldiğini. Burada haftalık periyot ve günlük periyotlarla yaptığı yükselişler. Burada haftalığın sonuna gelinmiş. Haftalıkta inilmiş. Bir periyot burada artık oluşmuş. Şurada oluşmuş. Birinci periyot. Yani yıllıkta bir periyot burada oluşmuş. Oluşunca onun üstünde bir taban oluşturma gayreti için aşağı salmış. Yani yıllıkta bir periyot sanırım şuralarda. Gelene kadar da 5 periyot da oluştu sanırım. Kaç senedir gidiyor? 2023, 4 yıldır gidiyor. Aşağıya 4 yılda oluşmaz. Burada şöyle düşünebiliriz. Şurada yıllık bir periyottan yükseliş yaptığını, burasının yıllıkta 3 periyot olduğunu, yıllıkta 3 periyot buradan geçiyor. Haftalık altına indi. Üstüne çıkacak, altına inecek, ondan sonra gidecek yoluna diye düşünürüm ben. Gereği yok, riske girmeye o kadar. Yani uçup kaçacağını tahmin etmiyorum. Yani bu hissenin buradan bir omuz baş omuz yapıp, ters omuz baş omuz yapıp yukarı gideceğini ben tahmin etmiyorum. Böyle öngörümüz vardı ama son zamanlardaki haberler pek iyi değil, iç açıcı değil. Özellikle Amerika'daki yatırımları araştırılmalı. Şirketin ne yaptığı, ne ettiği. Tabi biliyorsunuz FETÖ olaylarından sonra neler oldu, neler olmadı onlar da belli değil. Takip edilmeli şirket. Şirkete göre artık yol çizilebilir burada. Lakin burada bir tabanımız var. Bu tabana oturmak durumunda. Oturmadan gidebileceğini sanmıyorum. Şu bizim birinci zaman döngüsündeki en alt kanalımız, yani yörüngemiz. Bu da kırıldığı için içeri doğru bunun 0.5'ine muhakkak ulaşmak zorunda. Bunun 0.5'ine muhakkak yukarı gidebilmesi için yani o yörüngeye oturmak zorunda. Oraya oturmadan en fazla bu 764 üzerinde biraz yatayda gidebilir. Yakın dirençler geçilemez bununla birlikte. 5. kat direncini geçeceğini pek sanmıyorum. 30 sentler. Şu an zaten oraya kadar geldik sanırım. Yani şurada bizim 5. katımız var. 5. katı geçebileceğini, pek üstüne sarkar. Tekrar geri döner, sarkar geri döner ama sanmıyorum. Burada kapanışı bitirmeden gideceğini düşünmüyorum. Çünkü burası 5. kat kapanış yeri. Haftalık periyodu kapatıp artık aylık periyodun tavanını oluşturup, yani haftalık periyodu tavanını, yeni oluşan yıllıkta bir periyodun tavanı oluştuğu için artık haftalık periyot evrilecek burada arkadaşlar. Birinci periyot, yani yıllıkta birin periyodu olarak devam edecek. Haftalık periyotta kendini o noktada sıfırlamış olacak artık. Haftalık periyot oradan yeni başlayacak. Yıllıkta bir periyodun tavanından. Yani şu ana kadar yapmış olduğu hacimler evrilip, haftalıkta yapmış olduğu bütün hacimler evrilip yıllıkta bir periyot olacak. Artık bir periyodun o an orası 0.5'i de olabilir, 236'sı da olabilir, 382'si de olabilir. Ona şimdi tam bakmadan bir şey diyemeyeceğim. Oluştuğu bölge sanırım 382'si olması lazım. Yani şöyle düşünebiliriz. Yıllıkta bir periyodun 382'sini şu an kapatıyor burada. Yapmış olduğu hacimler, haftalıkta yapmış olduğu hacimleri devrediyor. Yıllıkta bir periyodun 382'si olarak şu ana kadar yapmış olduğu hacimler devredecek. Yıllıkta bir periyot olarak o hacim hayatına devam edecek. Burada da haftalık periyot sıfırlanıp üstünden yeniden başlatacak. Burada bir kapanış yerimiz burası bizim. Kapanışlar da böyle basit kapanışlar değil. Kapanışların herkes nasıl olduğunu, hangi hareketlerle olduğunu bilir. Hemen onu da gösterelim şekil olarak. Kapanışlarımız şöyle oluyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Yukarıdaki kapanışlar, yani dönüşler şu şekilde: bir yukarı hamle, sonra aşağı hamle, şu
Şurada yukarı bir test. Şuradan aşağı saldır. Bu da tabii bu da aşağıdan olduğu zaman tersini düşüneceğiz. Tersini düşünüp yani şu ağız kısmı diyelim açının bol olduğu, büyük olduğu taraf eğer aşağı yönlüyse fiyat aşağı, yukarı yönlüyse fiyat yukarı şeklinde düşünebilirsiniz. Buradan yukarı şu hareketle devam eder. Şurası da onay yeridir. Yani şurası, şu kısım. Şurada 1, 2, şuradan bir geri dönüş. Şurası onay yeridir. Buradan artık onayını alıp gider. Yani kapanışlar bu şekilde oluyor genelde. Şimdi burada da bir kapanış yapacak. Aşağıdan kapanış, yukarıya doğru ağız olması gerekecek. Yani şurasını, şu hareketleri şurada görüyorsunuz. Bir gelmiş, gelmiş. Yani şurası bizim kapanışımızın olduğu nokta olacak. Bir aşağı, iki aşağı. Şurası 1, 2 aşağı. Sonra fake'ini atıyor. Aşağı açı yapıyarak düştü. Buradan artık şu şekilde veya bunu şu kısmı aşağıda ikili şekilde yapabiliyor. Nasıl yapıyor? Onu gösterelim. Yani ikili dip şeklinde yapabiliyor şu şekilde. Bu ikili dibi yaparken şu kısımda bir ters daha atabiliyor. Yani şöyle ters W şeklinde düşünebilirsiniz. Şurada evet ikili dibi yaparken şurada şu hareketi de yapıyor. Yani içeriye bir W atıp ondan sonra ikili dibini yapıp gidebiliyor. Bence şu hareketi yapacak. Tabii gidişat yukarıya. Bu büyük açıyı düşünürsek şurada da iki hareket yapıp şu şekilde formasyon gereği iki hareket yapıp burada da yukarıya bir hacim, ondan sonra yukarıya dönüş onayını da şurada alıyor. Ondan sonra gidiyor yukarıya fiyat. Şuradan şöyle hareketler yapıyor. Yani bence şu hareketi yapacak burada. Yani şu kapanışı yapacak. Yani ikili dip şeklinde ama şurada bir kırılım göreceğiz gibi geliyor. İnşallah görmeyiz ama burası muazzam bir kırılım yeri. Gerçi fiyat bunları anlatıyor ama biz bunları konuşurken tabii bunların hepsi afaki şeyler. Her an her şey olabilir. Ne desek boş. Biz burada takip edeceğimiz haftalık periyot tavanımızın yükselmesi, yani şu aşağı yukarı şu bölgeye kadar gelmesi gerekecek. Yani şurada bizim görüyorsunuz aylık periyodumuzun oluşacağı yer var. Burası sıfır noktası artık. Sıfır noktasına kadar bu tavanın çıkması lazım. Çıkasıya kadar yatayda mı bekler? Yatayla bekler, bence gidemez. Çünkü bu yörüngeleri kırabileceğini düşünmüyorum ben kısa zamanda. Zaten şurada bir şöyle görürsek bir üst periyot, yani burası en alt periyodun tavanı kırılmış. 764'ünden şöyle büyütelim. 764'ünden burada tepki almışız. Bu tepkiyi bir üst periyodun 0.5'ini geçebilir miyiz diye düşünüyoruz. Eğer geçersek yükseliş yukarı buradan bunun üstünden yörünge olarak devam edebilir. Bir süre dirence kadar gider. Direnç nerede? Şurada 618 var. Bu dirence kadar gelir mi? Gelir. Tabii bunun üstünde kalması lazım. Şurada bir 382'miz var. Bu 382'den de dönüş arayabiliriz. Yani şunun üstüne çıktığımızda 382 dönüşü de olabilir. 618'de bence 382, şunun üstüne yörünge olarak oturursak 382 dönüş yeri. Ama burayı geçebileceğini düşünmediğim için 0.5'in altında kalıp bu en alt periyot 764 arasında sıkışıp burada da bizim 5. katımız var. 5. katımızın Fibonacci'sinden dönecektir aşağıya. Bu 5. katı geçemeyecektir. Zamanla bu bölgede şuranın gelmesini de bekleyebilir. Yani şu kısma kadar. Bu da hangi tarihi bulur? 2028'leri buluyor gördüğünüz gibi. Yani 5. kattan yukarı gitmesi
5. kat yerimiz bizim kapanış yeridir. Bu 5. katın üstüne çıkması biraz zor. Bu 5. katı sıfır noktası olarak kabul edersek, orta noktası olarak kabul edersek, yukarıya doğru yapmış olduğu hareket gördüğünüz gibi şurada şu şekilde Fibonacci atabiliriz. Yani aslında Fibonacci değil de yatayda kanal olacak bu. Yani şuranın üst bölgesine şöyle şuradan ayarlayalım. Sadeye getirelim. Tamam. Şuranın bir de büyütelim, net gözüksün. Evet. Şuranın üst bölgesine bir, orası sıfıra gelecek şekilde şöyle bir kanal yapısı oluşturabiliriz yatayda. Bu kanal içerisinde hareketlerini sürdürür diye düşünüyorum ben. Buraya geçebileceğini pek sanmıyorum. Gerçi şuraya geçmesi biraz zor ama bu kanal yapısında tabi trade yapılabilir, oluşturulabilir. Şurada evet, şu şekilde oluşturulabilir. Burada 618'e kadar gelmiş. O zaman yukarıda 382'ye kadar diye deriz. Yani 5. katın bir alt katının 618 ile 5. katın üstünde 382 gördüğünüz gibi Fibonacci olarak uyuyorlar birbirlerine. Burayı orta noktası kabul edersek aşağı yukarı oynayacaktır fiyat. Burada taban yaptığını düşünürsek hedef burada tavan olacaktır diye düşünüyorum. Ama gidebilir mi 618'i? O da var. Bu 618'i kırması lazım. 618 kırılmadan bir yere gidemez. Yani şöyle de yapabiliriz. Şuralarda şöyle yukarı doğru fake'ler görürüz. Yani milleti içeri almak için ters hareketler, ters uçlar aşağı doğru. Gördüğünüz gibi şurada, hatta şurada birini salıp ondan sonra yukarı çekip tekrar aşağı götürüp tekrar yukarı. Yani burada bayağı dans alanı burası. Dikkat edelim. Tabii bu dansın bitimi bir seneyi geçecek gibi. Biz burada analizimiz bunu söylüyor. Yani ZM tekniğini kullandığımızda bunlar öngörülüyor. Şeye bakalım, merdiven stratejisinde bizim evet gördüğünüz gibi burada bir direncimiz var. Merdiven stratejisinde şunları ya da dursunlar, uzaktan bakalım. Evet, düşen kanal yapımız, yükselen kanal yapımız, merdivenimiz burada hazır her şeyiyle. Gördüğünüz gibi tavandan fırlanmış, düşen kanal kırılmış burada. Yukarıya kanal tepesine kadar gelinmiş. Burası kırılamamış. Burası kırılsaydı bu yukarı gidecek gibiydi bunun üzerinden. Şöyle şuralara kadar retest yapıp ondan sonra burayı kırmaya çalışacaktı. Burayı kıramazsa kırması gerekirdi o zaman. Ama burayı kıramadığı için, yani düşen kanal yapısını kıramadığı için artık kanalın içine dönüş taban yapmış burada 382'ye. Yükselenin tabanını yapmış. Yükselen tabanı kırıldıktan sonra artık düşenin tabanı burada. Buraya kadar gelir mi? Gelmez. En fazla 0.5'ine kadar gelir. 0.5'inden döner. Buraya kadar gelmesi zor ama neden olmasın? Bakın yani şurada şu açıya baktığımızda şöyle bir hareket şuradan şuraya kadar salabilir de. Oraya da bir etiket atalım. Ben çünkü güvenmiyorum bu hisseye pek. Kusura bakmayın. Öyle belki içinizi karartacağım ama şuralar bile olabilir. Buraya baktığımızda hadi burada tabanı yükselen tabanı kırdık. Burada düşen tabanımız var. Buradaki hareket düşen tabana kadar gelir mi? Gelir. Neden gelmesin? Örnekleri var. Şuraya bir etiket atalım ve bunu şeyde ana periyotta, aylıkta analiz edelim nereye denk geliyor diye. Evet. Denk geldiği yere bakın. 236'lara denk geliyor. Nerenin 236'lara olduğunu bir bakalım arkadaşlar. Ben çünkü çok merak ettim bunu bu şekilde. Evet, burada bir bizim en alt periyodumuzun gördüğünüz gibi birinci zaman döngüsünde en alt periyodun 236'sı var. Olur mu? Olur. Buraya kadar gelir mi? Gelir. Şurası. Evet, oraya geçtik. Şuna bakalım. Şu neymiş? 4x yapalım adını. Evet, bu da o noktalı kanalımızın, yani birinci zaman döngüsündeki kanalımızın bir üst periyot kanalı yörüngesi. Gördüğünüz gibi buraya kadar, evet, bir üst periyot yörüngesi. 236'lara gelir mi? Gelir. Nereden dönmüş diye bakarsak buradan biri
üst periyotta 764'ten dönülmüş. 764 dönüşleri 236 ister zaten. Evet. Burada da kanal kırılmış. Kanal kırıldığında o da 236 ister. Allah, ben burada 7 sentleri görüyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani biraz şey olacak ama hani iç karartıcı bir durum olacak ama 7 sentlere kadar gelebilir fiyat. Yani şu kanal yapısına dahi oturabilir. Zaten şuraların kırılmasıyla buraya kadar gelmesi bu hissenin artık şu yapmış olduğu hareketin şuradaki yani güvenilirliğin zedelenmesiyle artık normal sığ bir hisse durumuna dönecek. Kâr edemeyen, borçları çok olan filan, bilançosu iyi gelmeyen bir şirket konumuna düşecektir. Yani buralara gelmemesi lazım. Özellikle şu kanalın şuradan kırılmaması lazım. Yani şu ikisinin şu bölgeyi kırarsa eğer aşağı artık hisse bilmiyorum BIST 100'den de çıkabilir yani. Mimlenebilir gibi geliyor bana. Onun için tehlike şu bölgeler. Yani şurada bakalım ona. Evet. Zaten şu düşen tabana gelmemesi için 0.5'in yani 0.5'ten düşmemesi lazım. Yani 0.5'ten düşerse hap yuttu. Yani gerçekten kusura bakmayın artık. Yani burada 0.5'ten hiç düşünmemesi lazım. Eğer burayı düştü, kırdı, artık hisseye güle güle diyebiliriz. Evet, anlatacaklarımız arkadaşlar bu kadardı. Fazla ortalamalara, periyotlara girmek istemiyorum. Hala isterseniz şöyle düşen periyotta hala günlük periyot düzeltilmiş değil. Günlük periyodun tavanına geldik. Dersten buradan artık böyle gidebileceğini düşünüyorum. Evet, tersten düzeltme çabaları var ama bu günlük periyot pat şak diye düzelmez. Böyle bir şey yok. Burada bir haftalıkta yapmış zaten. Bunu günlükte yapmış diyelim. Aşağı salıp periyotları toparlayıp yukarı dönecektir. Nerede burada şuralarda artık periyotları toparladıktan sonra yukarı dönemezse, burada gidemezse aşağı sert vurur. Yani şu vuruşu yapar. Beklerim. Evet, neyse fazla dallanıp budaklandırmıyorum. Biz ilk çektiğimiz videoyu güncellemiş olduk. Her şey için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.